Arap nokta nedir? Yani kökeni çok eskilere dayanan antik bir bilgi. Araplar bu noktayı geliştiriyor ama Latinler bu konuyu geliştiriyorlar. Yani Araplar buluyor bu matematiği ama o yüzden Arabic point diye geçiyor. Ama ancak arkadaşlar Araplar bilgiyi Latinlere kaptırmışlar. Bir şeyi anlamak için size çok fayda veriyor. Çok acayip, böyle örümcek ağları gibi sarmış kader bize. Birçok kaynakta 5 derece baz alınmıştır. Eski Mısır'dan gelen bilgilerde 5 derece orb tanınır. Yani 5 dereceye kadar alınır. Bir kişinin evlilik noktasının üzerinde eğer tutulma olursa bir evlilik alametidir. Bir tutulma olursa, bir dolunay, bir yeni ay tam o derecenin üzerinde olursa, Satürn kovadan geldi, evlilik noktasına trine yaptığı anda kişi evlenebilir. Şans nasip demektir. Dolayısıyla şans noktası da kişinin nerede nasipli olduğunu, hangi karakterde. Yani mesela senin şans noktan Kova burcundaysa elektronik konulardan şanslısın anlamına geliyor. Nasibin var. Bugün sizlere seri katil Francisco Asis, seri katil seks bağımlısı, 1929 krizi Kara Perşembe. Bu neden Kara Perşembe? Şimdi birazdan göreceksiniz. Adolf Hitler'i getirdim. Bu adam neden psikopat ve manyak? Bu adamın şerefle ilgili noktalarına bakacağız. Bakalım şeref mi, şerefsiz mi? Ya şerefsizdi, evet şerefsizdi ama ben seviyorum Adolf Hitler'i. Pullarını biriktiririm, paralarını biriktiririm. Yani severim Adolf Hitler'i. 22 derece. Bakın 22 derece ani kaza noktasıyla şans noktasının kafa kafaya olduğunu görürüz. Ticaret noktası, tamam mı? Ve şu iki noktaya bakacaksınız. Çünkü bu iki nokta krizle ilgilidir. Eğer Ekinoks'ta böyle bir şey görürseniz, zor da sıkışmış bir ticaret noktası, faiz, borçlar noktası, ayvayı yedik demektir. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Arap noktalarına giriş yapacağız arkadaşlar. Arap nokta nedir? Arap noktaları aslında yoktur ama vardır. Yani kökeni çok eskilere dayanan antik bir bilgi. Araplar bu noktayı geliştiriyor ama Latinler bu konuyu geliştiriyorlar. Yani Araplar buluyor bu matematiği ama o yüzden Arabic point diye geçiyor. Ama ancak arkadaşlar Araplar bilgiyi Latinlere kaptırmışlar. Ama adı Arabic kalmış. Yani Arabic point diye geçiyor. Ama arkadaşlar Arap noktası diye geçiyor. Persler tarafından daha çok hani geliştirildiği için, İran tarafları hani Araplar üzerinde bir etkisi var ama Arabic point sonradan Latinler tarafından da geliştirildiği için dolayısıyla Arapların elinden almışlar bilgiyi, Ar-Ge yapıp daha da geliştirip bize sunmuşlar. Ama konunun adını, başlığını değiştirmemişler. Yani Latin point değil, Arabic point, yani Arap noktaları diye böyle kalmış arkadaşlar. Sonra gel zaman git zaman kimse de müdahale etmemiş. Arap nokta olarak hala günümüzde sanal noktalar. Matematik olarak işte ASC eksi güneş artı ay şeklinde mesela. Bu ne demek? Sonuç işte bu mesela ruh noktasının Spiritus'un mesela formülü falan gibi. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bu nasıl oluyor? Bu formülleri nasıl hesaplıyoruz? Arkadaşlar transit etkileşiminde ve normal lateratadaki bulunduğu, kontak kurduğu gezegenler bazında kesinlikle hayatımıza çok acayip şekilde yansımaktadır. Birazdan örnekleriyle göreceğiniz, uygulama yaptığımızda örnekleriyle göreceğiniz enteresan bir noktalar çeşididir. Noktalar skalasıdır. Arap noktaları arkadaşlar çok geniştir. Yani o kadar çok Arap noktası var ki arkadaşlar, hani pembe dizi izleme noktası bile var yani, tamam mı? Yani geliştirilebilir. Bu yüzden işin tekniğini anlamaya bakmak lazım, kalmak lazım. Yani diyorum ya arkadaşlar, balık tutmayı öğrenin. Tamam, ezbercilikten uzak durun. Neden böyle yani? Dolayısıyla biz bunun peşindeyiz. Neden böyle? Arkadaşlar nedenini anladığınızda bir şeyi geliştirebilirsiniz. Sebepleri gördüğünüzde sebepleri kendiniz de oluşturabilirsiniz. Yeniden geliştirebilir ya da yeni döneme uydurabilirsiniz. Mesela eskiden evlilik noktaları daha çok Venüs yendi. Ancak şu an Satürn yani.
hesaplanmakta. Çünkü eskiden evlilik Satürn'le ilgili değildi. Yani ama şu anda kanun nizam var. Dolayısıyla resmi nikah var. Dolayısıyla Satürn de işin içine hesaplamalara katılmaktadır. Bu yüzden yani mesela bu geliştirilmiştir. Yani evlilik noktalarında, evlilik nikah noktalarında artık Satürn'ü de daha ama eski kullanılan evlilik noktaları da var. O dönemlere ait olan evlilik noktalarını da veriyorum ben ama yeni dönem evlilik noktalarında Satürn de hesaplamalara katılmaktadır. Şeklinde. Neden? Çünkü günümüzde artık resmi nikah var. Eskiden yokmuş. Kadının bir hükmü yokmuş. Yani evliliğin bir hükmü yokmuş. Yani sanki böyle şey gibiymiş. Yani aynı adam başka bir kadınla da yaşayabiliyormuş falan. 4 tane kadınla birlikteymiş falan filan. Ama şimdi değil mi? Kısıtlı var. Değil mi? Satürn devrede. Ne diyor sana? Bir kişiyle beraber olabilirsin ve ona söz vereceksin. Resmi bir kurumdan onay alacaksın falan filan. Dolayısıyla bunun gibi birçok nokta da zamanla gelişmiştir, değişmiştir, şekil değiştirmiştir. Bu yüzden çelişkili ifadeler halen bulunmaktadır Arap noktası camiasında. Yani bilgileri araştırdığınızda bir tane Arap noktası var, evlilik noktası, bir tane daha var, bir tane daha var şeklinde aynı şeyin türevi birkaç tane var arkadaşlar. Hepsi çalışmaktadır. Ama dediğim gibi yani burada deneme yanılma yöntemi yaparak da kendiniz bunun hangisinin daha iyi çalıştığını şu andaki şartlara göre kendiniz de göreceksiniz arkadaşlar. Mesela burada açıklama yapıyorum. Şans noktası, part fortuna, diğer adıyla ay noktası deniyor. Bu kısım yaşamı, bedeni, aynı zamanda ruhu. Bak burada açıklamasını da veriyorum. Yani açıklamalarıyla birlikte. Burada bütün kullanılabilir. Şu an dünya üzerinde en yaygın kullanılan Arap noktalarını sizlere tablolaştırdım ve bu şekilde bütün noktalara erişebiliyorsunuz. Kaynak Ptolemy, Bonatti, Marcus Manilius, Vettius Valens, Julius Firmicus Maternus, William Lilly, Sadullah el-Ankaravi eserlerinden kullanılan Arap noktalarını toplayarak, çeşitli kaynaklardan süzerek buraya tablolaştırdım ve açıklamalarını hallettim ve formülize ederek de sizlere daha kolay bir şekilde bir sunum haline getirdim arkadaşlar. Biraz sorularınıza değineceğim. Uygulamaya geçeceğim arkadaşlar. Arap noktaları özellikle kriminal astrolojide çok fazla gündemde. Tabii kişisel astrolojide çok gündemde. Ama her danışanınıza bakamayacağınız bir şey, özel bir konudur. Bir şeyi anlamak için size çok fayda veriyor. Çok acayip böyle örümcek ağları gibi sarmış kader bize. O Arap noktaları gerçekten çok önemli. Bir de orta noktalar var. Midpoint, onlar ayrı. Onları da 2 ders sonra onlara da geleceğiz. Onlar apayrı bir konu yani midpointler. Hocam kaç derece orb ile çalışır? Nasıl çalışır? Kara, trine veya kavuşum açıları ilişkisi nedir? Transitle mi çalışır? Solar return veya diğer iletilmiş haritalarda da çalışır mı? Arap noktaları rektifikasyon kullanılır mı? Arap noktaları her yerde kullanılır. Rektifikasyonda da kullanılır ama tabii çok profesyonel olmak lazım. Evet, aslında senin mantığını anladım ben. Rektifikasyonda kullanılır. Ama tabii onu anlayabilecek dereceye gelmesi lazım kişinin. Yani o nokta oraya kaç derece var? O zaman o kişi o kadar, madem böyle bir olay yaşıyor, o zaman o noktaya göre harita tekrar revize edilebilir. Arap noktaları için ASC değeri çok önemli. Dolayısıyla kişinin yükselen haritasındaki derece orbu çok önemli. Yani doğum saati doğru olmalı ki Arap noktası doğru çalışsın. Arap noktaları 5 derece toleransla çalışır arkadaşlar. 5 derecenin üzerine çıkmayın. Çıkmamaya çalışın. Her ne kadar bazı astrologlar 8 dereceye kadar çıkabildiği gibi çıkılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bazı astrologlar 8 derece diyor. 6 derece diyen var. Ama birçok kaynakta 5 derece baz alınmıştır. Eski Mısır'dan gelen bilgilerde 5 derece orb tanınır. Yani 5 dereceye kadar alınır. 5 derecenin üstü kabul edilmez şeklinde. Arap noktası bir şeyle kavuşuyorsa kavuşum baz alınır. Önce kavuşum. Kavuşuma o karaktere göre. Arap noktası hangi terimde, hangi dekanda, hangi yönetici, nerede, bunlar çok önemli ve aldığı açılar. Bütün açılar çalışıyor. Arap noktası solar return'da çalışır mı? Çalışır. Solar return'da çalışır, Venüs return'da çalışır ama o döngü bittikten sonra, o sadece o döngüyle ilgili noktadır. O döngü bittikten sonra kapanır. Yani bir daha alakası yoktur. Natal retro esastır yani. Ama solar return'da da çalışır. Progress haricinde bütün yerlerde çalışır. Progress'te de çalışır aslında. Progress'te de çalışır. Progress'teki bazınız 1 derece olacak ama. Yani 1 derece tolerans, her şey orada çalışır. Bunu da biliriz. Yani 1 derece toleransla bakacaksınız Progress'te. Solar return ve diğer tüm return haritalarda arkadaşlar 5 dereceye kadar tolerans bazıyla o yılki döngüde sana söylemek istediği şeyleri oradan baz alabilirsin. Hocam Arap noktalardaki kişiler kişilere etkilerini ve anlatır mısınız? Moladan sonra yani evlilik noktasında Venüs, Satürn ya da Mars kavuşumu. O kişi o dönemde evleneceğini söylüyor. Aynen öyle. Bir kişinin evlilik noktasının üzerinde eğer tutulma olursa bir evlilik alametidir.
bir tutulma olursa, bir dolunay, bir yeni ay tam o derecenin üzerinde olursa veya o dereceye trine yaparsa, olan bir tutulma tam o dereceye trine olumlu açı yapıyorsa veya bir büyük transit, mesela Satürn geliyor Kova burcundan, İkizler burcunda adamın evlilik noktası var. Satürn Kova'dan geldi, evlilik noktasına trine yaptığı anda kişi evlenebilir şeklinde böyle çalışıyor. Transitte de çalışıyor. Hatta transitte muhteşem çalışıyor. Tetikleniyor. Eğer Arap noktaları hiç açı almıyorsa nasıl yorumlanır? Birazdan uygulamalarda göreceğiz. O zaman yöneticilerine bakacaksınız. Önce mesela örnek Parts of Fortuna, şans noktası Koç burcundaysa bu kişinin nasip noktası, yani aslında şans noktası kazanımları verir. Yani nereden nasiplisin? Nereden şanslısın? Değil mi? Şans nasip demektir. Dolayısıyla şans noktası da kişinin nerede nasipli olduğunu, hangi karakterde. Yani mesela senin şans noktan Kova burcundaysa elektronik konulardan şanslısın anlamına geliyor. Nasibin var. Hangi evde, o evi de baz alacaksın. Yani hangi evde, hangi burçta, hangi açılarda. Açı almıyorsa ev, burç ve yönetici alacaksın. O zaman yönetici alacaksın. Ama şans noktası senin eğer Jüpiter'le kavuşumsa, ki olabilecek en güzel şey budur. Jüpiter şans noktası kavuşumu iki spesifik başarı noktası. Ona bu öğretmenlik, uluslararası konularda şanslısın anlamında. Bugün sizlere seri katil Francisco Asis, Jeffrey Dahmer katil, Robert Boyle seri katil seks bağımlısı, uçak pistten çıktı Sabiha Gökçen, uçağın çıkma anı, 1999 Büyük Gölcük depremi, defineci Osman. Bu benim arkadaşımdır. Çok severim kendisini. Çocukluktan beri arkadaşım. Yani çok severim yani. Defineci kendisi. Yani defineci dedim ya, tutkusu var yani. Neden böyle? Bizim Osman neden böyle? Biraz ondan bahsedeceğim. Ondan sonra diyorum ben hep ona, diyorum seni derste anlatacağım diyorum. Yani derste anlatılacak adam yani. Dolandırıcı bir. Bu bir danışanımı dolandırmış. Neden dolandırıcı? Bunu bir bakalım durumuna. 1929 krizi Kara Perşembe. 1929 krizi Kara Perşembe arkadaşlar. Kara Perşembe. Bu neden Kara Perşembe? Şimdi birazdan göreceksiniz. Samsun'da tramvay adama çarptı. Arkadaşlar bu konu dakikasına aynı. Bu anı ben güvenlik kamerası görüntülerinden aldım. Olay 7 September 2018 Cuma günü saat tam 11'de Samsun'da gerçekleşmiş. İçinizde Samsun'da arkadaşlarınız varsa konuyu hatırlayacaklardır. Bu konu o dönemde YouTube'a düşmüştü. Tramvaya çarpma anı. Yaşlıcağızın bir amcamız kafasına kasket, böyle yolda yürürken tramvay onu bir sıkıştırıyor arkadaşlar durakta. Altına alıyor, böyle döndürüyor. Allah'tan adamın yani çok büyük verilmiş sadakası varmış da çıkmış, bakın altından çıktı adamı. Ama var ya arkadaşlar, ben dedim o adam öldü orada, tamam dedim, yani bitti o adam dedim, ama o adam oradan nasıl çıktı ben hala anlamadım. Tramvaya bir güzel ezdi büzdü arkadaşlar ve yani böyle bir şey, görüntüler de var yani, YouTube'da vardı. Ben orada güvenlik kamerası görüntüne baktım. Saatine kadar yazıyordu. Saatine kadar aldım ve kaydettim. Samsunlu içinizde arkadaş varsa olayı hatırlıyordur. Yani onlar daha mahalli olduğu için olay onlarda. Olay anının haritası. Yani burada seçim astrolojisinde de önemli yani. Adolf Hitler'i getirdim. Bu adam neden psikopat ve manyak? Bu adamın şerefle ilgili noktalarına bakacağız. Bakalım şeref mi, şerefsiz mi? Ya şerefsizdi, evet şerefsiz, ama ben seviyorum Adolf Hitler'i. Pullarını biriktiririm, paralarını biriktiririm. Yani severim Adolf Hitler'i. Az bile yapmış. YouTube ilk video yayını. İlk videonun yayınlandığı anın haritası bu arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube videosunun ilk videosu diye YouTube'a girerseniz eğer, hayvanat bahçesinde çekilmiş olan bir adamın, genç bir çocuğun video yayınladığını göreceksiniz. 24 Nisan 2005 saat 19.27 San Diego, Kaliforniya'dan yayınlanan bu video arkadaşlar tam dakikasına doğrudur. Bu anda yüklenmiş kanala. Dolayısıyla o anın haritasını getirdim. YouTube'da ilk video yayını, yani YouTube'un bu şeyi kabul ediliyor. YouTube'un haritası olarak kabul ediliyor. YouTube.com'un natal haritası olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda kaydedebilirsiniz. Bakalım bu haritadan ne demek istiyor? YouTube ne demek? Hatay yangını 2020 yılında, geçtiğimiz yıl biliyorsun çok dehşet verici bir yangın meydana geldi. Bu yangında gökyüzünde noktalar nasıl çalışmışlar? Biraz bunlardan inceleyeceğiz. Yetmezse daha var. Bir sürü bende arşiv var. Biraz bu konularla ilgili araştırmalar yaptığım için sizlere de araştırmalarından bahsedeceğim. Francisco Asis seri katilden başlıyoruz. Francisco Asis seri katil. Bu adam neden katil? Doğuştan mı var böyle bir özelliği? Karakteristik özelliklerini şöyle bir analiz edelim. Bu gibi durumlarda ne yapacağız? Hangi Arap noktasına bakıyoruz? Neden? Şimdi arkadaşlar
Bu gibi durumlarda bakmamız gereken Arap noktalarından ben size bahsedeyim şöyle bir. Önce Arap noktalarının biraz şeyinden de bahsedeyim. Hani yapılarından bahsedeyim. Orada da şimdi uygulamasını yapacağız. Şans noktası kişinin aslında şans noktası Güneş Ay ile hesaplanıyor. Bunun tam tersi var Spiritus, ruh noktası. Bakın şans noktasıyla ruh noktası birbirinin tersidir. Ve bunlar yani çok önemli 3 noktadan ikisi arkadaşlar. Bir diğeri de Futorium'da şurada bir dakika. Aslında noktaların içerisindeki önemli noktalardan bir tanesi. Şu Pars Futorium, ASC Ay eksi Güneş. Bakın hep Ay ile Güneş'le hesaplanan noktalar bizim hayatımızda biraz daha çok önemli noktalar. Tamam mı? Şeref ve asalet noktası bir kişinin bu hayatta ne kadar şerefli ya da asaletine düşkün ya da ne kadar zengin olacağını, ne kadar asil olacağını veya ne kadar yine şeref dediğimiz konu sadece parayla da ilgili değildir. Yani şeref sadece para, zenginler şereflidir diye bir şey kaydı yok. Zenginlikle de alakalı ama zenginlikle de alakalı değil. Yani biraz hani şeyle de manevi tarafla da ilgili şeref ve asalet noktası. Ama genellikle şöyle çalışır. Diktatörlerin haritalarında şeref asalet noktası gergin olabilir. Hani biraz diktatörlük hani şerefsizlik olabilir. Sen Hitler mesela. Adam fakirmiş mi yani? Zengin ama yani dünyanın içine etmiş. Mesela iktidar ve kraliyet noktası. Bu da mesela Pars Regni hayatında en yüksek kariyer elde ettiğin yer. Büyük girişimler, yaptığın liderlik kazandığın alan neresi? Ya da sen bir liderlik aldığında ne yapıyorsun? Nasıl davranıyorsun? Şeklinde Pars Regni'de bizim hayatımızda önemlidir. Merkür Akrep gibi çalışıyor. 7. evde ve Merkür Neptün kavuşumu var. Ve Lilith karşıtlığı var. Ve çok soğukkanlı bir adam. Mistik dörtgeni görüyor musunuz? Merkür Neptün kavuşumu. Yani adamın ruhu şöyle çalışıyor. Derin, Merkür Akrep olması, derin ve Lilith karşıtlığında olması entrikalı gündemlerde yani entrikalar çevirmekle ilgili ya da entrikaların içinde boğuşmakla ilgili. Merkür Lilith karşıtlığı yani ruh noktası. Adamın ruhu zaten çetrefilli abi yani. Merkür Neptün bir de bunu gizliyor. Yani içindeki çalkan, ilişkilerinde yaşamış olduğu çarpık konuları gizlediğini görüyoruz. Merkür Neptün kavuşumu var. İçinde ruhsal olarak bu konuyla ilgili çok ciddi bir çığlık olduğunu görüyoruz. Yani Merkür Lilith karşıtı ve Neptün kavuşumu olduğunu görüyoruz. Bunun yanında Merkür'ün arkadaşlar Neptün'ün yanında olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım mesela bu kişinin Mars noktasına bakalım. Çünkü daha çok Mars noktası, Satürn noktası mesela bunlar da önemli. Mars noktası bakın Akrep 21 derecede bu adamın Mars noktası var. Yani Mars noktasını adamın Mars yönetiyor yani. Farkındaysanız Mars noktasını Mars yönetiyor, şans noktasını Mars yönetiyor. Yani buradaki adamın Martisi de yani Mars noktasını da şey yönetiyor. 21 derecede. Merkür var mı orada tam? Var. Şimdi ne oldu? Bu adamın Mars noktası bu Mars'ın elinde ve Mars noktası Satürn terminde. Bunun yanında farkındaysanız bu Merkür buradaki arkadaşlar biraz önce baktığımızda ruh noktasıyla aynı. Yani adamın ruh noktasının yöneticisiyle adamın Mars noktasının yöneticisi aynı yerde. Aynı temsilci ve kavuşumdalar. Ve hepsini Mars yönetiyor. Ve Mars 9. evde tek kare. Anlatabiliyor muyum? 9. evde tek kare olması. Tek kareye çıkış yolu Lilith'ten gelmiş. Bakın görüyorsunuz. Ve Uranüs'ten gelmiş. Bakın görüyorsunuz. Uranüs Plüto trinesi ve ruh noktalarının sıkıştığını görüyoruz. Şans noktası karşıt. Ruh noktası Marsiyen. Yani ruhu yani ruh Mars yani ve Merkür yani ruh noktasıyla Mars noktası aynı, şans noktası da ilişkiler konusunda gündemi bize karşı karşıya getiriyor. Bakın şuradaki Antisya'nın tepeye çıktığını görüyoruz. Balık burcuna geldiğini görüyoruz. Görüyor musunuz? Terazi burcundaki Antisya'nın Balık burcuna geldiğini görüyoruz. Balık burcundaki derecelere bakalım. Balık burcunda neler var? Balık burcundaki yengeç, koç, balık. Kaza, zayıflık, hastalık, kötü alışkanlıklar noktası. 9 derece balık burcunda bakın görüyor musunuz? Kaza, zayıflık, kötü alışkanlıklar noktası. Balık 9 derece. Fars, infirmasyon. Kişinin dikkatsiz olduğu, kaza geçirme planı veya bak bu nokta kötü alışkanlık noktasıdır aynı zamanda. Buradaki bakın görüyorsunuz Venüs'ün
ve Juno'nun ve God'ın yansımasının kötü alışkanlıklar noktası üzerine geldiğini görüyoruz. Bakın 9 derecede kötü alışkanlıklar noktası var. Kaza bela noktası var. Zayıflık olanı var. Mesela ani kaza noktası bu aslında burası. 22 derece. Bakın 22 derece ani kaza noktasıyla şans noktasının kafa kafaya olduğunu görüyoruz. Ne demek bu? Arkadaşlar ikisini de Mars yönetiyor. Bu adam ani bir şeyler yapabilir. Birine zarar verebilir ya da kendine zarar verebilir. Zaten hayatını incelediğiniz zaman enteresan bir şekilde yaşadığını göreceksiniz. Kötü alışkanlıklar noktasının üzerinde tam da Venüs'ün olması, kötü alışkanlıkları olan partnerler mi ya da partnerlerine karşı kötü alışkanlıkları olan biri mi? Artık bunu hayatını incelediğinizde kendiniz karar verin. Evet, yani arkadaşlar uçak pistten çıkmış. Bakın görüyorsunuz, uçak pistten çıktı. Noktaların yolculuk noktasının, ya zaten hepsini bir kenara bırak. Yolculuk noktası Mars'la birlikte bitti, kapat zaten, anladın mı? Yani bu kaza demek zaten. Ölüm noktaları burada. Kaza noktaları burada. Bütün noktaları bir kenara koy. Zaten Mars yay, hızlı gitmek demek. Mars yay ay karşıtlığı olması, yani zaten uçak pistten çıktı demek. Yani çünkü ikizler yay aksı yolculukla ilgili. Burada zaten bir şey yaralanacağı belli. Evet, bak şimdi arkadaşlar Büyük Gölcük depremine bakalım. Satürn noktası, bakın 24 derece Yengeç burcunda Satürn noktası var bakın. Bakın deprem noktası 23 derece Koç. Bir şey zaten Koç burcundaysa tehlike başlıyor arkadaşlar. 23 derece Koç burcunda deprem noktamız var arkadaşlar. Haritanın en tepe noktasında olduğunu dikkatini çekerim ve o noktayı Mars'ın Akrep burcundan yönettiğini dikkatini çekerim. Şimdi buraya koyalım bunu, tamam mı? Deprem noktası 23 derece Koç. Ani kaza noktası. İkizler 7 derecede arkadaşlar. 7 derece ikizlere bakıyoruz arkadaşlar. 7 derece ikizler burcunda bir ani kaza noktamız var. Merkür yönetiyor arkadaşlar. Bakın Merkür yönetiyor ikinci evden. Merkür nerede? Merkür Uranüs karşıtlığında. Yaklaşıma doğru gidiyor. Merkür burada kaza noktasını ve farkındaysanız şayet Merkür burada en tepedeki 23 derece olan deprem noktasını, kaza noktasını, yani kaza noktası Uranüs'le, deprem noktası Satürn'le. İçeride terimsel yöneticilikler de var. Ama burada baktığımız zaman, bakın farkındaysanız Merkür'ü de Güneş yönetiyor arkadaşlar. Güneş de 150 açılar yapmış en tepe noktaya. Ve o anda farkındaysanız yine yanık Venüs var. Aslan 21 derecede. Güneş ölüm noktaların biriyle kavuşumda. İkinci ölüm noktası da Terazi burcunda 18 derecede. Ölüm noktası da Terazi 18 derecede. 18 derecede burada, şurada bir yerlerde. 18 burada ölüm noktası da Merkür'ün elinde gibi bir şey. Yani burada bakalım mesela terazinin termine. Evet, tam onunla ilgili değil ama biraz daha geçelim. Jüpiter'in elinde gibi gözüküyor. Fark etmez, burada bir 18 derecede. Burayı kim yönetiyor? Venüs yönetiyor, yanık. Diğer ölüm noktası da burada zaten. Yani karşıt yanık, yöneticisi yanık. Ve 4. evde ölüm noktası. 4. evde vatan, toprak, mekan, depremlerde çok önemli. 4. ev kök demek. Fakirlik ve azlık hile noktası. Bakın fakirlik noktası 12 derece Balık. Hile hurda noktası 12 derece Balık. Arkadaşlar Güney ayrımına bakın. Burası elektrik süpürgesi gibidir diyorum ya hep. Adam buradan buluyor. Bulduğu şeyi buradan alıyorlar yani. Bir de adamın şey noktasının karşısında Satürn var. Azlık noktası. Bak şimdi. Bu adam define noktası. İkizler burcunda adamın define noktası 21 derecede. Yani şurada define noktası var. 5 derece Turans'ta Güneş'ine kavuşum. Merkür'üne de kavuşum. Merkür de çalışıyor. Zaten adam teknik. Yani Merkür'le Güneş'in arasında bir define noktası var. Tamam mı? Farkındaysanız define noktası 21 derecede, yani tam Neptün'e karşıt. Bakın farkındaysanız define de burası demek. Ya daha doğrusu arkadaşlar define burası demek. 4. ev define demek. Adamın zaten burada Plüto'su var. Tamam mı? Hani zaten burada Plüto'su olması definecilikle ilgili. Çünkü define Plüto ile ilgili. Şimdi adam şans burası. Kumar. Bakın adamda define noktası Neptün karşıtlığında. Anladın mı? Yani adam buluyor ama değerlendiremiyor yani. 2. Bakıyoruz adamın fakirlik noktası, yani hile hurda noktası 9. evde burada olduğunu görüyoruz. Güney ayrımı tam partili yani. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir ani olaylar oluyor sürekli hayatında. Buluyor ama elinden çok uygun, yani çok ucuz fiyata alıyorlar. Sonra anlıyor ki dolandırılmış falan. Ben onu hep diyorum ya abi, diyorum sen müzeyle çalış yani.
Abi git yani müzeyle çalış. Yani sen değerlendiriyorsun. Tamam mı? Satıyorsun. Onu da zaten kazık yiyorsun yani. Tamam mı? Dolayısıyla müzeyle çalış, daha rahat edersin diyorum yani. Tamam mı? Burada başka şans noktası. Mesela bakalım adamın ani piyango noktasına bakalım. Ya gerçekten çok şanslı bir adam. Yani benim gördüğüm en şanslı adamlardan bir tanesi. Yani mesela ben de işte böyle bazen canım sıkılıyor. Onlarla birlikte gidiyorum. Ondan sonra böyle biraz temiz hava almak güzel oluyor. Dağ başında böyle. Ve şey yani hani bizim 5 kişi aradığımız yerde, bir şey bulamadığımız yerde bu adam geliyor, en değerli şeyi bulup gidiyor. Yani ani şans piyango noktası. Mesela ben bunun şansına güvenirim. Mesela bunun şansına güvenirim. En tepe noktası arkadaşlar. 13 derece şans noktası. Yani farkındaysanız tam da MC'ye çok yakın. Çok şanslı bir adam yani. Ani şans noktası 2. 4 derece boğada arkadaşlar. Piyango noktası 4 derece boğada. Yine orada da Şiron olduğunu, yani yakın olarak orada Şiron olduğunu görüyoruz ama Şiron tam tetiklemiyor ama boğa burcunda olduğunu görüyoruz ve şans noktasıyla o şans noktası birbirine açık kuruyor. Yani adamın piyango noktasıyla şans noktası birbirine açık kuruyor. Ama işte adamın Şiron'u boğa, Mars'ı boğa. Yine Mars Venüs boğada olması da adam şanslı kılar, ha onu söyleyeyim. Mars Venüs kavuşumu şans demek. Yani cinsel çekicilik falan da verir ama yani boğa burcunda çok para hani, ama harcamakla ilgili yani. Bir de Şiron da paradan hep yaralı yani. Hep kandırılmış, hakkını yemişler. Hep yani şey böyle var. Servet kazançlar noktasına bakıyoruz. Başak 21 derece. Kazançlar noktasında da Merkür devrede arkadaşlar. Merkür devrede kazançlar noktasını bakın Ay'la 5. evden servet kazançlar noktasını 150 açı yaptığını ve Merkür'ün açısız olduğunu görüyorsunuz. Bu çok büyük bir yetenek demek, açısız gezegenler, ama kullanılamayan bir yetenek demek. Bu yeteneğin geliştirilmesi gerekli demek. Bakın kara perşembe. Biz bu perşembeye neden kara dedik? Bu hani bu T 1929'larda hani çok büyük Wall Street'te oluşan o kıtlık zamanı. Hani borsanın çöküşü. Hani o patlama. Hani o balon. 1929 krizi. Kara perşembe. Duymuşsunuzdur ya. Duymamanız ihtimali yok. Yakın zaman. Son 2 senedir hep bunu anlatıyorlar zaten her yerde. Yani bütün medya bunu bahsediyor. Oranın haritası bu işte. 29 Ekim 1929 saat 12 Washington. Şimdi burada baktığımız zaman burada neden kriz başlamış? Neden isyan başlıyor? Buraya bakalım. Olay anında buraya nereye bakacağız arkadaşlar? Jüpiter noktası burada önemli. Değil mi? Bizim için şeref asalet noktası burada bizim için önemli. Şeye bakmadık ya. Biraz önce şeref asalet noktasına bakmadık ya. Baktık mı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Dolandırıcıda bakmalıydık ona da mesela. Şeref asalet noktasına bakacaksınız. İktidar ve kraliyet, kral noktasına bakacaksınız. Yay burcunda 0 derecede. Bakın kral Pars regni bakılır mesela. Bakılmalı. Yetenek noktası, gelecek noktası. Gelecek Kova 18 derece Kova bakılmalı. Ondan sonra Satürn noktası Yay 28 derece. Bakın Satürn'e karşı yakın. Faizler, borçlar, krediler. Asıl buna bakacaksınız. Her şeyi geç bir kenara koy. Boş ver. Kral mıral geç. Ticaret noktası, tamam mı? Ve şu 2 noktaya bakacaksınız. Çünkü bu 2 nokta krizle ilgilidir. Eğer ekinoks'ta böyle bir şey görürseniz, zorda sıkışmış bir ticaret noktası, faiz, borçlar noktası, ayvayı yedik demektir. Burada şimdi göstereceklerimi iyi dinleyin. Zamanın enerjisi olarak da. O anda gerilimde bakın. Ticaret noktası Yay 28 derecede. Pars Komarsi Satürn'le birlikte. 28 derece Yay. Ticaret noktası. Satürn'de de zaten baskılamış. Bunu yaz bir kenara. Faizler, borçlar, krediler. Akrep 7 derecede. Haritanın MC'si akrep abi zaten. En tepede faiz demek yani. Zaten burada borsanın çöktüğü yer. Hani akrep borsa hani gelirleri demek. Hani bu en tepede zaten akrep var yani. 7 derecede tam cuk oturuyor. Bir, güneş orada abi zaten. Güneş orada yani. İki, güney ay düğümü orada abi. Güneş, MC, güney ay düğümü. Bu noktada güneş zaten bedel ödetmeye gelmiş. Güney düğüm, gat güneş kavuşum. En tepede. Finansal bakın görüyorsunuz. Yaralanmak zorundasın. Kökten etkileyecek. Görüyorsunuz bakın etkiyi. Güney ay düğümü aldığı çöküyor diye çekiyor. Buradan veriyor. Diyor ki finansal yaralanma olarak. Yani daha önce yedikleri naneler finansal yaralanma olarak ortaya çıkmış.
daha önce yenilen işte borçlar, krediler veya işte faizler, ne bileyim borsa gelirleri, borçlar, krediler. Bakın borç, batak, patlak. Yani Şiron karşıt. Devam ediyoruz. Burada bir de şuna bakacaksınız arkadaşlar. Bakın ticari yatırım noktası yay 28 derece. Gene aynı yerde. Ticari yatırımların durduğunu gösteriyor. Satürn o nokta. Satürn herhangi bir noktayla kavuşuyorsa kısıtlama getirir. Onu belirteyim. Haftaya arkadaşlar bunları anlatacağım size. Samsun'da tramvay, bir de size sizin haritalarınıza bakacağım. Yani siz de hazır olun. Hani güzel bir ders çıksın. Siz de kendi haritanıza bakın, yani Arap noktanı anlamaya çalışın. Bu gecelik bu kadar. Arkadaşlar sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler arkadaşlar.